Saçınızı geriye doğru çekin, spor ayakkabılarınızı tarayın, ordu tişörtünüzü giyin, Zonin askeri kimlik etiketine dokunun, koşuya çıkın. İçsel karmaşanın ortasında düzen ve rutin aramak yaygın bir taktiktir ve Kyle Hausman Stokes'un My Dead Friend Zo filminde, ABD'li kıdemli başkahraman Merritt Charles'ı Soniqua Martin Green eski bir ordu hafif tekerlekli araç tamircisi kontrol için sessiz bir çaresizlik kemirir. Merritt'in koşu hobisinin, özellikle Afganistan'da onunla birlikte görev yapan vefat etmiş arkadaşının sürekli vizyonlarından kaçmanın neredeyse imkansız olduğu düşünüldüğünde, sorunlarından kaçma girişimini sembolize ettiğini söylemek biraz ilkel olur. Merritt'in ölmüş arkadaşı Zo Ramirez'in Natalie Morales bu hayaletleri aynı anda hem rahatlatıcı değerli bir bebek battaniyesi gibi hem de boğucu çok ağır bir battaniye gibi. Hayalet dostunuz hem rahatlatıcı hem de uğursuz bir varlık olduğunda, başa çıkılması gereken bazı travmalar olduğu açıktır. Yönetmen ve yardımcı yazar Hausman Stokes tarafından özenle seçilmiş yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosuna sahip olan ve kendisi de 5 yıl paraşütçü olarak görev yapmış ve Irak'ta Bronz Yıldız ödülüne layık görülmüş bir ABD ordusu gazisi olan My Dead Friend Zo, çok çeşitli yaşanmış deneyimlere dair ciltler dolusu şeyler anlatma gücüne sahip, alışılmadık bir savaş komedi dramı olarak parlıyor. Zihinsel sağlık farkındalığı, devam etme gücü ve kendini affetmenin önemi gibi genel temalarla filmin mesajları gevşek tür yerleşiminin ötesine uzanıyor. Savaş filmlerinden hoşlanmayanlar için bir savaş filmi. Hausman Stokes'un kişisel hikayesinin ve iki takım arkadaşının hikayesinin cinsiyet değiştirmiş bir anlatımı olan My Dead Friend Zo, savaş sonrası filmlerle eş anlamlı yaklaşan bir ağırlığa sahip. Ancak, keder, suçluluk ve hayatın nüanslarını onurlandırmaya olan sarsılmaz bağlılığı, mizahı travmayla harmanlamaktan korkmayan tamamen büyüleyici bir film yapıyor. Hausman Stokes, bir şekilde Rihanna'nın 2007 hiti, Umbrella'nın sözlerini bıçak gibi kesmenin bir yolunu buldu ve bu kendi başına bir yetenek. İkili zaman çizelgesi acı gerçekleri ve psikolojik şeytanlarla sessiz bir mücadeleyi ortaya çıkarıyor. My Dead Friend Zoe'de Morgan Freeman doğal olarak tutarlı bir akıl sesi, yani ABD gazisi ve VA grup danışmanı Dr. Jolio canlandırıyor. Merritt, mahkeme kararıyla verilen çok sayıda gazi grup terapisi seansında fiziksel veya zihinsel olarak yok ve Dr. Jolio'nun onun travmalarını açmasını sağlama çabaları geri tepiyor. Cesaret ilerlemektir, etkilenmemek değildir, diyor ona. İçimizdeki şeytanlarla yüzleşmek ve onları serbest bırakmak için cesaret bulmak kolay değil, özellikle de filmin temel teması olan acı ve suçluluğun hak edildiğine kendimizi inandırdığımızda. Çekingen, stoacı ve biraz içine kapanık Merritt, askerlik sonrası dolu dolu bir hayat yaşamaktan vazgeçmiş, hayatı buna bağlıymış gibi gerçeğini gizlemiştir. Çıkmaz bir işte, arkadaş veya flört beklentisi olmadan, en güvenilir yoldaşı ve teselli kaynağı, düzenli olarak Merritt'in günlük hayatı ve etkileşimleri hakkında esprili yorumlar yapan Dead Zoe'dir. İster M yıldız A yıldız S yıldız H içki oyunu oynamayı önersin, ister Merritt'i annesinden Gloria Reuben gelen bir aramaya cevap vermemesi için teşvik etsin, Dead Zoe'nin ısrarcı etkisi ve zehirli arkadaşlığı geçmişin yürek burkan bir hatırlatıcısıdır. Sadece bu değil, Zoe'nin grup terapisi sırasında göz devirmeleri ve "harika bir hikaye, dostum" yorumları Merritt'in ilerlemesini ve ruh sağlığını iyileştirmeyi ve sağlıklı bir destek sistemine erişim sağlamayı amaçlayan bir şeye katılmasını engeller. Ölü arkadaşım Zoe'nin Merritt'in hizmetine dair geri dönüşleri, izleyiciye Zoe ile olan arkadaşlığının gerçekliğine dair bir bakış açısı sunuyor. Natalie Morales, Afganistan dönemi Zoe'ye, sıcak, peynirli bir gülümseme ve sert bir tavır maskesinin ardında, içgüdüsel bir acı ve korku aşılar. O çekici ve sert, sevimli bir budala, ancak Zo hala kalbini kamuflaj kolunda taşıyor. ABD ordusundaki günlerinden sonra ne olacağından korkuyor. İki kadın arasındaki birçok konuşma boyunca, Merritt'in orduya gazi büyükbabası Dale'i onurlandırmak için katıldığı açıkça ortaya çıkıyor. E.D. Harris tarafından içten bir gurur ve vahşilikle canlandırılan, Zo bunu bir kaçış biçimi olarak yapmıştı. Zo, yeniden askere alınabileceğini açıkladıktan sonra Merritt'e, "Dünya benim FCKİN, İstiridye'm değil," diyor. Zoe'nin ABD askerlerini, modern sömürgeciliğe kandırılmış imparatorluk fırtına askerleri olarak adlandırdığı düşünüldüğünde, tutkuları orduyla ilgili değil. Memleketinde bir hayatın kırıntılarıyla, Zo hiç tutkuya sahip olamayacağını hissediyor. Merritt'in ailesi ve seçenekleri var, dönüşünü bekleyen insanlar, bu Zoe'nin gerçekliği değil ve bilinmeyene duyulan korku onu yutuyor. Büyük beklentilerin, bitmeyen suçluluk duygusunun ve yardım kabul etmenin ezici ağırlığını keşfetmek. Şu anda, Dead Zoe'nin sınıf soytarısı, yargılayıcı alt tonlar ve alaycı iğnelemelerle geliyor, Natalie Morales bile karakterine, "suçluluk iblisi," diyor.
Dead Zoe, Mered'in arkadaşının çarpık bir versiyonu, Mered'in kemiren suçluluğunun ve PTSD'nin bir tezahürü olarak hareket eden daha alaycı bir yineleme. Film boyunca, izleyicinin ne bu eski arkadaşlığın ağırlığını tam olarak kavraması ne de Zoe'nin ölüm nedenini bilmesi amaçlanıyor. Her şey yürek parçalayıcı bir son perdede ortaya çıkmadan önce, Mered'in suçlulukla ilişkisi kapsamlı bir şekilde ve şaşırtıcı bir nüansla inceleniyor. My Dead Friend Zoe'nin büyük bir kısmı, erken evre Alzheimer hastalığı kötüleşirken Mered'in emekli bir ABD ordusu yarbay olan büyük babası Dale ile olan ilişkisini vurgular. Mered'in annesi Hong Kong'dadır ve kızının, Oregon'daki tenha atalarından kalma göl evinde yabancılaşmış büyük babasını kontrol etmesini bekler, bu görev birkaç şekilde zahmetli olduğunu kanıtlar. Torunu gibi, büyük baba Dale de içsel bir mücadelenin ortasında umutsuzca düzen ve kontrol arar, eski kuş yemliklerini kendisi tamir etmekte ısrar eder ve katı bir çöp ayırma sistemi uygular. Fark ettiklerinden daha çok birbirlerine benzeyen Mered ve büyük baba Dale, aynı yaralı madalyonun iki yüzüdür. Mered, Zoe, annesi ve büyük baba Dale'den gelen ağır beklentileri karşılayamadığında geri çekilir. Sonuçta o da bir insandır. Ancak algıladığı başarısızlıklar aşılmaz acı, suçluluk ve pişmanlık doğurur. Bu acının bizi hayattan alıkoymasına izin verdiğimizde, canavarı besleriz, onu besleriz, onun bizi tüketmesine izin veririz. Ve kendimizi bu acının hak edildiğine ikna ettiğimizde, yardım istemek ve kendimizi affetmek mantıksız seçenekler gibi gelir. My Dead Friend Zoe'nin harika yanı, gazilerin zorluklarının ve ruh sağlığı mücadelelerinin hem kendi durumlarına özgü hem de insan durumu için evrensel olduğu konusunda ısrar etmesidir. Kyle Hausman Stokes, anlaşılabilir ve ilişkilendirilebilir bir çalışmada gazilerin sorunlarını vurguluyor. Zeki bir senaryo, ham performanslar ve elle tutulur bir uyumla, SXSW seyirci ödülü sahibi My Dead Friend Zoe, Hausman Stokes için muzaffer bir ilk uzun metrajlı film. Deneyimli hikayeler genellikle iki renkli kadının gözünden anlatılmaz ve My Dead Friend Zoe bunu elde edilmesi zor ateşli bir kırılganlık ve özgünlük duygusuyla yapıyor. Hausman Stokes ve Ash Bermudez'in senaryosu, kişisel sorunlar ve ruhsal sıkıntılar hakkında başkalarıyla açıkça konuşmanın özgürlüğe doğru bir adım olduğu fikrini güçlendiriyor. Daha spesifik olarak, filmin ruhsal sağlık hakkındaki yorumları, kasıtlı olarak hayatın diğer yönlerine de sıçrayarak, hatta PTSD'nin toksik bir evlilik gibi dışarıdan sıradan bir şeyden sonra nasıl gelişebileceğini kısaca vurguluyor. Utkarsh Ambudkar'ın büyüleyici performansında yer alıyor. Her zaman açık sözlü ama asla istismarcı olmayan, komik ama nadiren performatif olan My Dead Friend Zoe, izleyicileri travma, ruh sağlığı ve olumlu kırılganlık ile kişisel mücadelelerini yeniden düşünmeye ikna edecek. Filmin genel mesajının ne olduğu ve izleyicilerin ne çıkarması gerektiği konusunda Natalie Morales'in söyledikleri şöyle, hayatınızdaki güçlü insanların iyi olduğunu varsaymayın. Ayrıca, sizinle ilgili neler olup bittiği hakkında konuşmak önemlidir. Birçoğumuz kimsenin bunu duymak istemediğini veya stoacı olmamız veya güçlü olmamız gerektiğini düşünürüz, ancak bir şey sizi gerçekten etkiliyorsa, sadece ulaşmanız önemlidir. Briarcliff Entertainment'tan My Dead Friend Zoe, 28 Şubat 2025'te ABD sinemalarında. Emre Kutlu My Dead Friend Zoe'ye 10 üzerinden 9 veriyor.